Herkese merhaba. Alaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmekte olduğunuz bebek yeleğinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Yeleğin adı Mia yelek. Kullandığım malzeme 50 gramında 165 metre olan, içeriği de %60 koton, %40 akrilik olan bir bebe yünü kullandım. Koton bir ip. Çok güzel bir ip, severek ördüm. Sizler de bu ipi ya da tercih edeceğiniz başka bebek yünlerini kullanarak bu yeleği örebilirsiniz. Şiş numarası 3-4 numara tavsiye edilmiş ipin üzerinde. Ben 3,5 numara şişle ördüm. Misinalı şiş kullandım. Daha rahat geliyor bana yakadan örülen örgülerde. Ama zorunlu değil elbette. Normal şişle de örebilirsiniz. Yeleğin boyutlarına bakalım. Beden genişliği yaklaşık 24 santimetre. Boyu kol altından eteğe kadar 16 santimetre. Toplam boyu yaklaşık 25 santimetre. Bu ölçüsüyle 0-3 ay bebekler için uygun bir yelek oldu. Aslında 0-6 aya kadar da uygun olabilir bebeğin yapısına bağlı olarak. Bu beden için kullandığım ip miktarı 65 gram. Çok az iple bu yeleği örmeniz mümkün. Yeleğin yapımından da bahsedeyim biraz. Yakadan başladım. Haroşa örgüyle. Önce yaka düşürme çalışması yaptıktan sonra roba artışlarıyla, gizli artışlarla devam ettim. Robayı tamamladım. Kol ve gövdeyi ayırdıktan sonra önce kolları ördüm. Kol ucuna minik 2 düz 2 ters lastik çalışması uyguladım. Sonra gövdeye devam ettim. Bir noktadan sonra haroşoyu tamamlayıp düz örgüye geçtim. Düz örgünün içinde de minik haroşo benekleri uyguladım. Bakın bu şekilde. Yine etek ucuna da 2 düz 2 ters lastik yaparak örgüyü tamamladım. 4 tane ilik açtım ön kenar bandına. Siz düğme sayısını ve ilik sayısını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Kenar bandında yine ay-kord çalışması yaptım. Güzel bir hava kattı o da. Video içerisinde daha büyük bedenler için, daha büyük yaşlar için tahminlerimi, tavsiyelerimi paylaştım. Dilerseniz onlardan da faydalanabilirsiniz. Yeleğin arka görüntüsünü de paylaşayım. Bakın arkası da bu şekilde oldu. Evet, artık dilerseniz birlikte yapımına başlayalım. Evet, örgüye başlayalım. Öncelikle kullanacağım ipi tanıtayım. 50 gramlık bir yumak kullanıyorum. Bakın 50 gramında 165 metre var. İçeriğinde de %60 koton, %40 akrilikten oluşan bir ip. Ben bu şekilde bir bebe yünü tercih ettim. Siz de bebeklere uygun herhangi bir iple örebilirsiniz. Şiş numarası olarak önerilen numaralar 3-4 numara. Ben 3,5 numarayla örüyorum. Siz de elinizin sıkılığına göre 3 ile 4 arasında bir şiş numarasıyla örgünüzü örebilirsiniz. Evet, ilmek alarak başlayacağız. Başlangıç ilmek sayımız 77 ilmek olacak. Dilediğiniz yöntemle ilmek alınabilir. Şöyle ben bakın biraz ayırıyorum, 77 ilmeğe yetecek kadar ve örgümü örmeye başlıyorum. ...77 tane ilmek aldım. Şimdi örgünün arka yüzünden örmeye başlıyorum. Başlangıç haroşo olacak. Haroşoyu her iki yönde düz olarak öreceğim. Şimdi kenarlarda ikişer ilmek ay-kord yapmayı planlıyorum. O nedenle arka yüzlerde bakın hep şöyle yapacağız. Şu an arka yüzündeyim. 2 tane ilmeği örmeden alıyorum. Şişime bu şekilde. Sonra ipi arkaya geçirip düz örmeye başlıyorum. Son 2 ilmeğe de düz örüyorum. Devam ediyorum. Bakın sıra sonunda son 2 ilmeğe kadar geldim. Şimdi bu 2 tane ilmeği yine arka yüzlerde hep böyle yapıyoruz. Hem başta hem sonda örmeden ipi öne alıp şöyle örmeden alıyoruz. Sonra çevirdiğimizde ön yüze geçiyoruz ve ön yüzde bütün ilmekleri
bu sıra başında ve sonunda örmeden aldığımız bütün ilmekler dahil hepsini düz örüyoruz. Bakın ilk ilmekten düz örerek başladım. İkinci örmediğim ilmeği de yine ördüm. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz devam edeyim. Ön yüzde sıra sonuna kadar geldim. Bakın o 2 tane örmeden aldığım ilmeği de düz ördüm. Örgümüz boyunca aykortu bu şekilde yapacağız. Ön yüz ve arka yüzle bakın şöyle ayırt edebilirsiniz. Bu başlangıç ipimiz soldayken baktığımız yüz ön yüz. Diğer yüz yani sağda olacak şekilde baktığımız yüz arka yüz örgün. Şimdi arka yüzlerde bir kez daha göstereyim. Kenarlardan ikişer ilmeği örmeden alıyoruz. İp öndeyken yani ters pozisyondayken bakın 2 tane ilmeği böyle aldım. Sonra düz pozisyonuna geçirdim ipi ve düz örmeye devam ettim. Son 2 ilmeğe kadar. Son 2 ilmeği de ördüm. Oraya geldiğimde bakın ipi yine öne alıp son 2 ilmeği örmeden aldım. Arka yüzde sadece bu şekilde örüyoruz. Ön yüzde bütün ilmekleri düz örüyoruz. Şimdi şu ana dek bakın 2 tane haraşo sırası oluştu. 2 sıra daha örelim. Yani bir ön sıra, bir arka sıra, 3 haraşo sırası olsun. Ondan sonra devam edeceğiz birlikte. Evet, 3 haraşo sırası oldu. Bakın bu kenardaki aykort uygulamamız da belirginleşmeye başladı. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim ama siz bunu yapmak zorunda değilsiniz elbette. Dilerseniz normalde yapabilirsiniz. Ama bu şekilde tok ve güzel bir kenar çizgi duruşu oluşuyor örgüde. Şimdi şöyle örgümüzü kenara alıp her zaman olduğu gibi çizimimiz üzerinde neler yapacağımıza kısaca bir bakalım. Bakın 77 ilmekle başladık. Şimdi ayrımları yapacağız. Bu ilmekleri nasıl ayıracağız ona bakalım. Önler için 15 ilmek, kollar için 11 ilmek, arka için 21 ilmek ayırıyoruz. Reglan noktalarımızda da birer ilmek var. Şimdi bu klasik reglan roba artırmalı örgülerde ne yapıyoruz? 4 tane reglan çizgimiz var. Buralarda bu ilmeklerin önce ve sonralarında artırışlar yapıyoruz. Yani şöyle bakın, her birinin önce ve sonrasında artışlar yapacağız. Bu artışları örgünün ön yüzünde yapıyoruz. Arka yüzlerde artış yapmıyoruz. Şimdi buna ilave olarak bir de yaka düşürme çalışması yapacağım ben. Yaka düşürme çalışması da nedir? Ön yakanın yani bakın şu iki parçanın arkaya göre daha aşağıda durmasını sağlayan bir uygulama. Bu sayede ön kısımlar bebeğin boynuna yukarıya doğru gelmediği için, daha aşağıda kaldığı için rahatsız etmiyor ve daha rahat bir kullanım şekli oluşmuş oluyor. Şimdi bu yaka düşürme çalışmasında kısa satırlar yöntemiyle yapacağız. 4 kere dönüş yapacağım ben ön parçalarda. Bu dönüşlerin noktaları da bakın bu önlerle kollar arasındaki şu iki reglan noktasını referans alırsak bu noktalardan itibaren 4 defa ikişer ilmek geriye giderek dönüşler yapacağım her iki tarafta da. Bunu daha önce çok yaptık. Eğer ilk kez yapıyorsanız biraz bu şekilde anlatmak istedim. Daha önce yapanlar zaten konuyu biliyor olacaklar ve rahatlıkla uygulayabilecekler. Ben şimdi bu uygulamada da bunu kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi örgünün şu noktasındayız. Buradan başlayacağız. Bakın şu 15 tane ilmeğimizi örerek ilk reglan noktasına dek geleceğiz. Bu arada iliğimizi de açalım. İlk iliği ben burada açmak istiyorum. Onu da göstereyim şimdi. Kenardan aykort uygulamamız için bakın 2 tane ilmeğimiz vardı. Onları örüyorum. Arkasından 2 tane ilmek daha örüyorum. Toplamda 4 ilmeği örüyorum ve buraya iliğimi yapıyorum. İliğimi bakın şöyle ipi şişe dolayarak yapıyorum. Sonraki 2 ilmeği de kesiyorum. Şöyle bakın iliğimiz oluşmuş olacak. Şimdi dediğim gibi 15 tane ilmeği örüyorum. 2, 4, 6 tane oldu. Toplam 15 ilmeği ördüm. Şimdi bakın buradaki bir ilmek benim ilk reglan noktam. Şimdi bunu haraşo örgüde takip etmemiz zor olacağı için bu reglan noktaları ayraçlar kullanmanızı tavsiye ederim.
Buraya bir tane ayraç yerleştiriyorum bakın. Şimdi bu 15 ilmekten sonraki gelen ilmek benim ilk reglan noktamı gösterecek. O reglan noktasına geldiğimde artışımı yapıyorum ön yüzde olduğum için. Ben kolay bir klasik şöyle parmağımı dolayarak bir artış yöntemi uygulayacağım bu modelde. Siz istediğiniz şekilde gizli artış ya da dolayarak delikli ajurlu artış da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi artışı yaptım. Reglan noktasındaki. Sonra ilmeğimi ördüm. O sabit devam edecek olan reglan ilmeğim. Ondan sonra bir kez daha artış yapıyorum. Bakın hep ayrıcın belirlediği bu ilmeğin öncesinde ve sonrasında artışlar yapacağız. Şimdi bu artışı yaptığım sayıyı dikkate almaksızın 11 tane ilmek öreceğim kol için. 1, 2 şeklinde 11 tane. Bir tane ilmeği ördüm ve ikinci reglan noktasına geldim. Yine önce artış yapıyorum. Bakın artışımı yaptım parmağımda dolayarak ipi. Sonra ayrıcı yerleştiriyorum. Bu bir ilmeği örüyorum. Bu ilmek benim reglan noktası ilmeğim. Ondan sonraki ilmekte yine artış yapıyorum. İkinci reglan noktamızı da bu şekilde uygulamış olduk. Devam ediyoruz. Arka için 21 tane ilmek öreceğim. Bir tane ördüm. Geldim yine 3. reglan artış noktasına. Bakın artışımı yaptım. Ayracımı yerleştiriyorum. Reglan ilmeğimi örüyorum ve tekrar artış yapıyorum. Şimdi şu noktayı da yaptık. Devam ediyoruz. İkinci kol için 11 tane ilmek örüyorum. Evet, 11 ilmek örerek son reglan noktasına geldik. Yine öncesinde artışımızı yapıyoruz. Son ayracımızı yerleştirelim. Reglan ilmeğimizi örelim. Arkasından bir artış daha yapalım. Şimdi ilk artış sıramızı ördük ve şu noktaya geldik. Bakın ne demiştik? Kısa satır çalışmalarımız için buradaki reglan noktasından 2 ilmek ilerleyerek oradan geri dönüş yapacağımızı söylemiştik. Şimdi o noktadayız. 2 tane ilmek örüyorum. 1, 2. Bakın geride kaç ilmek kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane ilmek kaldı. Toplam 15 ilmeğimiz vardı. 2 tanesini ilerledik. 13 tane kalmışken şöyle örgümü çeviriyorum. Devam etmiyorum diğer uca doğru. Buradan geriye dönüyorum. Şimdi normalde bu kısa satırları uygularken ben düz örgü ise Alman kısa satırlar tekniğiyle örüyorum. Görüntüsünün düzgün durması için. Ama haraş örgü belli etmiyor bu dönüş noktalarını. Kötü bir görüntü oluşmuyor. O nedenle ona gerek duymuyorum. Ne kadar basit olursa uygulaması o kadar kolay olacaktır. Şöyle ipi arkaya alıp bu geri döndüğüm ilmeği örmeden şişime geçiriyorum. Ve devam ediyorum. Düz örmeye. Ayrıca geldim, onu geçiriyorum ve yine düz örmeye devam ediyorum. Bakın bu artış yaptığım ilmek, onları da düz örüyoruz hem ön yüzde hem arka yüzde. Haroşa olduğu için bütün ilmeklerimiz her iki yönde de zaten düz. Bu şekilde örerek son ayraçtan sonraki 2 ilmeğe kadar geleceğim. Orada yine görüşelim. Arka yüzde düz örerek son ayraca geldim bakın. Onu geçiriyorum. Burada bir tane bir önceki sırada artış yaptığım ilmek var. Onu da örüyorum. Bakın şimdi kenarda kaç ilmeğimiz var? 3, 5, 7, 10, 12, 15. Yani toplam bütün ilmeklerimiz şu an önümüzde duruyor. Bu 15 ilmeğin 2 tanesini ilerliyorum. Yani örüyorum. 1, 2. Toplamda 13 tane ilmek kaldı kenarda ve geriye dönüyorum. Bu taraftaki ilk geri dönüşümüzü de yapmış olduk. Şimdi yine ilk ilmeği bakın böyle örmeden aldım. Devam edeceğim. Şimdi artık örgünün ön yüzündeyiz. Dediğim gibi bunu şu başlangıç ipinden anlayabiliyorsunuz. Sol taraftayken ön yüz. Ön yüzlerde artış yapıyoruz. Arka yüzde gelirken artış yapmamıştık. Şimdi artışlarımızı yine yapacağız. Ayraçtan önceki noktadayım. Hemen artışımı yapıyorum.
Ayracı alıyorum. Reglen ilmeğini örüyorum bir tane. Arkasından yine artış yapıyorum. Bu noktayı hallettik. Devam edelim. İkinci noktayı bir kez daha göstereyim. Evet, geldim oraya. Ayraçtan hemen önceki ilmeği ördüm ve buraya bir tane artış yapıyorum. Ayracı alıp reglen ilmeğini örüyorum. Sonra bir artış daha yapıyorum. Anlaşıldı sanıyorum. Artışlarımız bu şekilde. Üçüncü ve dördüncü noktalardaki artışlarımızı da yapıp bu geri döndüğümüz noktaya gelelim. Evet, son artışı yaptım. Bakın geri döndüğüm ilmek zaten belli oluyor. Hafif arada bir boşluk var. Onu ördüm. Şu noktadayım. Şimdi kenarda da 2, 4, 6, 8, 10, 13 ilmeğimiz vardı. Şimdi ikinci geri dönüşümüz için 2 ilmek daha ilerleyeceğiz. 2 tane örüyorum. Kenarda 11 tane ilmek kalmışken tekrar geriye dönüyorum. İkinci kez buradaki geri dönüşümüzü yaptık. Yine ilk ilmeği şöyle örmeden alıp devam ediyorum örmeye. Arka yüzde olduğu için artışımız yok. Bütün ilmekleri düz örerek diğer taraftaki geri döndüğümüz noktaya gelelim. Evet, geldim oraya. O geri döndüğüm ilmeği de ördüm. Yine bakın kenardan 3, 5, 8, 10, 13 tane ilmek kala bu noktadayım. Şimdi bir sonraki geri dönüşümüz için 2 ilmek ilerliyoruz. 1, 2. 11 ilmek varken geriye dönüyorum. Bu taraftaki ikinci geri dönüşümüzü de yaptık. İlk ilmeği örmeden alıp devam edeceğim. Şimdi yine ön yüzdeyim. Artışlarımız var. Biraz hızlı devam edeyim artık. Ayrıca geldim. Hemen artış yapıyorum. Reglen ilmeğimi örüyorum. Ardından tekrar artış yapıyorum. Bu şekilde 3 noktada artışlarımızı yapıp geri döndüğümüz ilmeğe gelelim. Evet, geldim oraya. Bakın o ilmeği örüyorum. Ve üçüncü kez geri dönüş için 2 ilmek daha ilerliyorum. 1, 2. Kenarda 2, 4, 6, 9 tane ilmek kaldı. Geriye dönüyorum tekrar. Aynı şeyleri yapacağız. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bütün ilmekleri düz örüp diğer tarafta geri döndüğüm ilmeğe geliyorum. Evet, geldim o ilmeğe. Onu örüyorum. Sonra 2 ilmek daha ilerliyorum. 1, 2. Kenarda 3, 5, 9 tane ilmek kalmışken dönüyorum. Üçüncü dönüşleri yaptık. Şimdi son her iki tarafta da birer tane dönüşümüz kaldı. Tekrar ön yüzdeyiz. İlmek artırarak bu sırada yine artış noktalarında şu son sıra sonundaki geri döndüğüm noktaya dek geliyorum. Evet, son geri döndüğüm ilmeği ördüm. 2 ilmek daha ilerliyorum. 1, 2. Bakın kenarda 7 tane ilmek kaldı. Artık bu taraftaki geri dönüşlerimizi tamamladık. Bir tane de diğer tarafta kaldı. Şimdi onu yapacağım. İlk ilmeği örmeden alıp bütün ilmekleri düz örüyorum oraya kadar. Evet, oraya geldim. 2 ilmek daha ilerliyorum. Bakın kenarda yine 7 ilmek kaldı ve son kez geriye dönüyorum. Her iki tarafta da 4'er kez geriye döndük. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Bu sırada yine artışlarımızı yapacağız. Pardon, ilk ilmeği şu şekilde örmeden aldıktan sonra devam ediyorum. Ön yüzde olduğum için artışları yapacağım. Bu sıranın artışlarını yapıp örgünün ne durumda olduğunu bir paylaşayım sizinle. Bakın sıranın sonunda son geri dönüş yaptığım ilmek. Onu örüyorum. Artık geriye dönmüyorum dediğim gibi ve örmeye devam ediyorum sıranın sonuna dek. Ön yüzdeyim şu an. O yüzden kenardaki 2 ilmeğimi de öreceğim. Onları da örerek aldım ve ön sırayı bitirdim. Bakın şöyle bir örgümüze bakalım ne durumda. Şimdi bu yaptığımız geri dönüşlerle şu arka tarafta bakın haraşo sıralarını sayalım. 2, 4, 6, 7 tane sıra oldu.
Aynı şekilde kollarda da 2, 4, 7 tane sıra oldu. Ama önlere baktığımızda bakın şöyle azalan bir görüntüsü var. Giderek ön kısma doğru azalan bir örgü oluştu. Şöyle tuttuğumuzda yaka düşürme bu demek. Bakın şöyle yaptığımızda bu daha az sıralardan dolayı örgümüz şöyle önü arkaya göre daha aşağıda duracak. Şöyle tam gösteremedim ama biraz daha ilerlediğinde daha net anlayacağız. Şöyle daha aşağıda duracak arkaya göre. Bu sayede daha konforlu bir kullanım şekli oluşmuş olacak örgümüzün. Şimdi arka yüzde I-cord için şöyle iplerimi bir toparlayayım. Biraz dağıldı. Evet, I-cord için ilk 2 ilmeği örmeden başlayacağım. Bir kez daha onu da göstermiş olayım. İp benden taraftayken bakın 2 ilmeği örmeden alıyorum. Sonra ipi arkaya geçiriyorum. Düz örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna dek düz örelim. Evet, sıranın sonundaki o son geri döndüğüm ilmeği de ördüm ve bu tarafta da artık geri dönmeden devam ediyorum. Bakın ilk başta oluşturduğumuz iliğe henüz yeni geldik. Onu örüyorum bu şekilde. Diğer ilmekleri de düz örerek son 2 ilmeğe geliyorum. Son 2 ilmekte arka yüzde olduğum için ipi öne alıp bakın örmeden aldım I-cord kenarımız için. Evet, böylece yaka düşürme çalışmamızı tamamladık. Bundan sonra yapacağımız şey sadece ön yüzlerde reglan noktalarında artışlarımızı yapıp arka yüzlerde artış yapmaksızın örmeye devam etmek olacak. Şu an doğrulamanız için ilmeklerin sayısını paylaşmak istiyorum. 5 defa artış yapmış olduk. Dolayısıyla arkadaki ilmek sayımız 21 artı 10, 31 ilmeğe çıktı. Reglan ilmeği hariç. Kollardaki ilmek sayımız 11 artı 10, 21 ilmeğe çıktı. Önlerdeki ilmek sayımız da 15 artı 5, 20 ilmeğe çıkmış oldu. Bundan sonra dediğim gibi robayı örmeye devam edelim ön yüzdeki artışlarla. Belli bir noktaya geldiğimizde ikinci iliği açacağız. Evet, robayı örmeye devam ettim artırmaları yaparak. Bakın son görüntüsü bu şekilde. Toplamda 17 kere artırma yaptım. Bu artırmaların sayısını haroşa örgülerde anlamanız zor olabilir. En kolay bakın şu ön ilmeklerini sayarak bulabilirsiniz. Kaç artırma yaptıysanız ön ilmekleri o kadar artar. Ben 17 artırma yaptım. 15'te başlamıştık. Şu an baştan şu ilk ayraca kadar toplamda 15 artı 17 32 tane ilmeğim var. Buradan kaç artış yaptığınızı kolayca anlayabilirsiniz. Şimdi bir sıra öncesinde ön sırada ikinci iliği açtım ben. Şöyle göstereyim. Bakın ilik araları şu ilk ilikten itibaren sayarsam 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane haroşa sırası oldu. Siz istediğiniz aralıkta açabilirsiniz. Ben eşit aralıklarla bundan sonraki ilikleri de açmaya devam edeceğim. Şimdi bu robo büyüklüğü benim için yeterli. Yine sizler öreceğiniz yaş grubuna göre biraz daha devam edebilirsiniz. Bu bedenle 0-3 aylık belki 3-6 aylığa kadar uygun bir yelek olacağını düşünüyorum. Şimdi kol ayrımını yapacağım bu sırada. Baştan başlayıp şu ilk ayraca kadar örüyorum. Evet, ayraca kadar ördüm. Şimdi bakın burada ayraçlardan sonraki ilk ilmekler bizim reglen ilmeklerimizdi. Bir tane burada var. Bir tane de bu tarafta bu ayraçtan sonraki ilmek var. Şimdi ben bu reglen ilmeklerini kola dahil etmek istiyorum. Dolayısıyla buradan itibaren bu ayraçtan itibaren burada kol ilmeklerim başlayacak. Buradan bir tane ilave almış olacağım kola. Bir tane de buraya geldiğimde bu ayraçtan sonraki ilmeği yine kola dahil edeceğim. Toplam 2 ilmek artmış olacak. Kol ilmeklerimiz 17 artış sonunda 45 ilmeğe çıkmıştı. Bu iki tane reglen ilmeklerini de eklediğimizde 47 ilmek olacak. Şimdi devam ediyorum buradan örmeye. Kol ilmeklerini yine bu ikinci ayraca kadar örelim. Evet, ikinci ayraca geldim. Burada bu ayracı alıp
Ondan sonraki reglen ilmeğini de dediğim gibi kola dahil ediyorum. Ve buradan geriye dönüyorum. Şimdi kol ilmeklerini örüp kolu tamamlayacağım. Gövdeye daha sonra devam edeceğim. Şöyle ilk ilmeği alıp bir sıra haraşo öreceğim. O nedenle arkadan da düz örüyorum ilmekleri. Evet, ilk ayrıca dek ördüm. Şimdi onu da çıkarıyorum artık. Buradan yine geriye dönüyorum. Burada oluşan bu aralıktaki ilmeklerimiz kol ilmeklerimiz. Şimdi bir diş haraşo ördük kol ilmeği için. Bundan sonra da biraz çift lastik, yani 2 düz 2 ters lastik öreceğim. İlk ilmeği alıyorum. Bir düz. İkinci ilmeği de örüyorum. 2 tane oldu. Sonra 2 tane ters örüyorum. Tekrar 2 düz. Tekrar 2 ters. Bu şekilde kol ilmeklerini örelim. Bakın sona geliyorum. 2 düz, bir tane kenar ilmeğini de ters örerek bitirdim. Tekrar geriye dönüyorum. Bu şekilde birkaç sıra lastik öreceğim kol ucuna. Devam ediyorum. Düzleri düz, tersleri ters örerek. Evet, kol ucuna lastiği de ördüm. Bakın toplamda 4 sıra oldu. Şimdi ilmekleri kapatarak kolu tamamlayacağım. Şöyle kapatıyorum. Bakın ilk 2 ilmeği şöyle şişimi geçiriyorum ve ikisini birlikte örerek alıyorum. Sonra bu oluşan ilmeği şişe takıyorum. Bir sonraki ilmekle yine ikisini birlikte örerek alıyorum. Bir kere daha göstereyim. Şişe takıyorum. İkisini birlikte örerek alıyorum. Bu şekilde kol ilmeklerinin hepsini kapatalım. Kol ilmeklerini kapattım. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi şöyle içe katlıyorum, bakın örgüyü. Bir tığla bu kol altını birleştirerek devam edeceğim. Son ilmek bakın burada kapatmanın sonucunda kalan ilmek. Onu şöyle aldım bir tığa. Şimdi bu kol altını birleştirerek devam edeceğim. Nasıl yapıyorum? Şöyle bakın, şu hemen karşıdaki en uç noktadan sondaki ilmeğin her iki parçasından tığımı geçirdim. Şöyle ilmeği buraya alarak iki tarafı birleştiriyorum. Bir tane zincir yapıyorum. Sonra karşılıklı şu kenar ilmeklerini birleştireceğim. Bakın bu taraftaki ilmek bu. Karşıdaki ilmek şu. Böyle bunları birleştirip şurada ipin katı ayrılmış, tekrar düzelteyim. Bakın böyle. Bunları şöyle birleştiriyorum ve kaydırarak çekiyorum. Devam edelim. Bir sonraki ilmeklere geçeceğim. Bakın burada şu ilmek, karşıda da şurası. Onu da birleştiriyorum ve çekerek şöyle kaydırıyorum. Devam edelim. Şuradan da bir yapalım bir kere. Zaten çok kısa bir mesafe. Her ikisini şöyle birleştiriyorum. Şimdi kol altına geldik. Burada kola her iki taraftan reglen ilmeklerini vermiştim. 2 ilmek artmıştı. Gövdede 2 ilmek artsın istiyorum. O nedenle bakın bu oluşan ilmeği şöyle, şu ilmeği bu taraftaki ilk ilmeğin altından bir de şöyle alayım, geçirip şöyle bir kere geçişi çekiyorum ve bir tane ilmek oluşturuyorum. Aynı şeyi diğer tarafta da yapacağım. Bakın şuradan bu ilmeğin altından geçiriyorum ve şöyle çekerek bir ilmek de burada oluşturuyorum. Bu iki ilmeği şimdi şişeye alacağım. İki tane ilmek oluşturmuş oldum kol altında. Kol altının gergin durmaması için yaptım bunu. Şimdi devam edeceğim. Arka ilmeklerini örüyorum.
şöyle ilk ilmeği şöyle aldım ve devam edeceğim. Arka ilmeklerini örüp diğer kol ilmeklerine geleceğim. Orada da kol için aynı işlemi yapacağız. Evet, arkanın ilmeklerini ördüm. Bir sonraki ayraca geldim. Yani kol sınırı burası. Şimdi yine bu ayraçtan sonraki bakın bu ilmek reglan ilmeğimiz. O ilmeği kola dahil ediyorum. Dolayısıyla sınırım burası. O nedenle burada şimdilik ayraç kalsın. Devam ediyorum örmeye. Şu an kol ilmeklerini örmeye başladım. Bir sonraki ayraca dek örelim. Son ayraca dek ördüm bakın. Şimdi bunu çıkartıyorum. Çünkü bu ayraçtan sonraki ilmeği de kola dahil edeceğim. Reglan ilmeğiydi o. Onu örüyorum bakın. Ve buradan geriye dönüyorum. Şimdi kol ilmeklerimiz yine 47 tane şişte oluştu. Onları bir sıra haroşa olması için bu arka sıradan da düz örüyorum bir sıra. Evet, diğer uca kadar ördüm. Son ilmeği ters ördüm ve örgüyü çevirdim. Artık bu ayraca da ihtiyacımız yok. Şimdi bir diş haroşayı örmüş olduk kolda. Bundan sonra diğer koldaki gibi bakın 4 sıra lastik öreceğiz. Aynı şekilde 2 düzle başladım. Ardından 2 ters şeklinde devam ederek 4 sıra lastik örüyorum. 4 sıra lastiği tamamladım. Şimdi yine ilmekleri aynı yöntemle kapatıyorum. Evet, ilmekleri yine kapattım. Şimdi aynı şekilde şöyle içe katlayıp tığla birleştireceğim. Bakın yine 2 tane ilave ilmek alacağım. Bir tanesini bu taraftan, bir tanesini de diğer taraftan. Evet, bunları yine şişe alalım. Kol altı yine birleşmiş oldu. Bakın bu şekilde. Şöyle de göstereyim. Şimdi ön parçanın kalan ilmeklerini örerek sırayı tamamlayacağım. Sıra sonundayım. Yine aykorda devam ediyorum. Son 2 ilmeği düz örüyorum. Bakın nasıl oldu örgümüz. Şöyle bir bakalım çevirip. Kol altlarını birleştirdik. Böyle oldu. Her iki taraftan ikişer de ilmek almış olduk. Gövde biraz daha genişlemiş oldu. Evet, bundan sonra artık işimiz daha da kolay. Gövdeyi öreceğiz. Kollar bitti. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Evet, bu şekilde. Dediğim gibi bundan sonra gövdeyi öreceğiz. Biraz daha haroşaya devam edeceğim. Ondan sonra düz örgüye geçeceğim. İliğimizi henüz yeni açmıştık. İkinci ilik nerede? Bakın şurada. 12 sıra olduktan sonra üçüncü iliği açacağım. Ama birkaç sıra haroşa öreyim ben. Kaç sıra ördüğüm bilgisini yine dönüşte sizinle paylaşacağım. Evet, örmeye devam ettim. Kol ayrımından sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 haroşa sırası daha ördüm. Şimdi bundan sonrasında düz örgüye geçmek istiyorum. Düz örgüde yine ön sıra düz olacak haroşada olduğu gibi ama arka sırada
ilmeklerimiz ters olacak. Şimdi kenardan 8 tane ilmeği haroşa ilmeği olarak devam ettireceğim. O nedenle onları işaretledim her iki tarafta da ayrı açıdan. Şöyle ilk 8 ilmeği düz örerek başlıyorum. Dediğim gibi bunlar önde de arkada da düz örülmeye devam edecek bu ilmekler. Haroşa olarak sürecek örgünün bitimine dek. Diğer ilmekler düz örgüye geçeceğiz aradaki ilmeklerde. Bu da ön yüzden düz öreceğiz, arka yüzden ters öreceğiz demek. Şimdi ön yüzde bir değişiklik yok. O nedenle bütün ilmekleri düz örüyorum sona kadar. Sıra sonunda son 8 ilmeğe geldim. Onları da düz öreceğim yine. Ön yüzdeyim. O nedenle son 2 ilmeği de örüyorum. Şimdi arkaya geçiyoruz. İlk 2 ilmek alkorttan dolayı örmeden alıyorum. Sonra 6 tane ilmeği düz örüyorum ayraca kadar. Evet, şimdi buradan itibaren artık ters örmeye başlayacağım. Aradaki ilmekler ters olacak. Diğer taraftaki ayraca dek. Evet, diğer ayraca geldim ters örerek. 8 tane ilmek kaldı kenarda. Kenar patımız, onları düz örüyorum. Arka yüzde olduğum için son 2 ilmeği örmeden aldım. Evet. Şimdi yine ön yüzdeyiz. Bütün ilmekler düz. Arka yüzde sadece ayraçların arasındaki ilmekler ters olacak şekilde. Biraz düz örgümüze devam edelim. Bakın düz örgü belli olmaya başladı. 6 sıra kadar bu şekilde öreceğim. Yani 2 sırasını ördüm. Bir ön bir arka. 4 sıra daha öreceğim. Evet, 4 sıra daha düz ördüm ve 6 sıra oldu düz örgüm. Bakın görüntüsü de bu şekilde oldu. Şimdi bu noktada ufak bir detay daha ekleyeceğiz. O da minik haroşa benekleri olacak. Şimdi bu benekleri nerelere yerleştireceğim? Bunu tamamen doğaçlama olarak belirledim. Nasıl belirlediğimi size izah edeceğim. Siz kendi durumunuz için daha sık ya da daha geniş aralıklarla istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Şimdi ben şu arka parçayı şöyle bakın kol altlarını, tam kol altlarının merkezine işaretleyerek her iki tarafta birer ayraçla arkanın ilmeklerini belirledim. 57 tane ilmeğim çıktı. Bakın burada 4 tane aralık var. Dolayısıyla 4'ün katı olmasını istiyorum bu ilmek sayısının. O nedenle bir tanesini bir geri kaydırarak 56'ya düşürdüm. Nereden kaydırdığınızın önemi yok. Toplamda 56 tane ilmek oldu arkada. Onu da 4'e böldüm. Her biri bakın 14 ilmekten oluşan 4 tane bölge oluşturdum. Ayraçlarla yerleştirerek. Sonra devam ettim. Ön parçalarda da bakın bu kol altından itibaren 14 ilmek sayarak bir ayraç yerleştirdim. Bu tarafta lastiğe kadar sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane ilmeğim kaldı. Diğer önde de kol altından itibaren 14 ilmek saydım. Bir ayraç daha yerleştirdim. Burada da lastiğe dek 2, 4, 6, 8, 11 ilmek kaldı. Bir tane farklı ama ben bunu dert etmiyorum. Eğer siz eşit olsun isterseniz bir tane orta noktalardan mesela kol altına yakın bir yerden bir ilmek artırıp bu ilmek sayısını eşitleyebilirsiniz. Ama tek ilmek çok da görüntüde bir şey fark ettirmeyecektir. Şimdi bu şekilde beneklerin yerlerini belirledim. Buralarda ikişer ilmek haroşa öreceğim. Şimdi nasıl yapacağıma geleyim. Ön yüzde haroşa ilmeklerimizin hepsi düz olduğu için hiçbir fark oluşmadı. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Baştan sona kadar. Ön sırayı düz örerek tamamladıktan sonra şimdi arka sıradayım. Sırayla neler yaptığımı göstereceğim. İlk 2 ilmeği aykort için örmeden aldım. Kalan 6 ilmeği düz örüyorum. Sonra ters örmeye başlıyorum. Bu işaretlediğim kırmızı ayraçlarla işaretlediğim haroşa beneklerini bu ayraçların bir önceki ve bir sonraki ilmeklerinde yapacağım. O nedenle ayraçtan bir önceki ilmeğe dek ters örüyorum. Geldim buraya kadar bakın bir ilmek var. Ayraçtan önce bir ilmeği
ve ayraçtan sonraki bir ilmeği düz örüyorum ki bu iki ilmek ön yüzde haroşa olarak oluşsun. Birazdan daha net göreceğiz. Sonra diğer ilmekler yine ters devam edilecek. Dediğim gibi bu aralıklar tamamen sizin tercihinize kalmış. Daha sık da yapabilirsiniz, daha seyrek de. Ayraçtan önceki bir ilmeğe de yine ters ördüm. Bir önceki ilmeği ve bir sonraki ilmeği düz ördüm. İkişer ilmek haroşa yerleştirmiş oluyoruz aralara. Bu şekilde devam edelim. Bütün kırmızı ayraçlarda aynı şeyi yapacağım. Evet, son ayraçta da aynı şeyi yaptıktan sonra ters örerek devam ettim. Kenardaki 8 ilmeğe geldiğimde onlar yine düz. Arka yüzdeyim. O nedenle son 2 ilmeği örmeden alıyorum. Bakın şöyle bu ayraçların olduğu noktalarda ikişer ilmek haroşa örmüş olduk. Evet, şimdi 6 sıra daha düz örelim. Sonra bu benekleri bir öncekilerin ortalarına yerleştireceğiz. Bu arada iliği de takip edelim. 2, 4, 6, 8, 11 sıra olmuş. Bir sıra daha ördükten sonra 3. iliği açacağım ve örmeye devam edeceğim. Evet, haroşa beneklerden sonra 6 sıra daha ördüm. Bu defa artık haroşa beneklerimiz ortalara gelecek. Ama ön yüzde biliyorsunuz bütün ilmekleri düz örüyoruz. Önce ön yüzde örelim, arka yüzde ne yapacağımıza birlikte bakalım. Evet, ön yüzden düz sırayı tamamladım. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeklerini ördüm. Şimdi haroşa ilmekleri nereye yerleştireceğimize bakalım. Ayraçların arası 14 ilmekti. Tam bu ortaya getirebilmek için 2 tane ilmeği, bakın her iki taraftan 2, 4, 6 tane ilmeği ters öreceğim. Ortada kalan 2 tane ilmeği düz öreceğim. Yani ayraçlardan itibaren 6 ilmek ters örüyoruz. Aynı şeyi bu baş tarafa da uygularsak bu ayraçtan itibaren 2, 4, 6 tane ters öreceğim. Sonra 2 tane düz öreceğim. Burada da 3 tane kalıyor. Önce onları örerek başlayayım. Sadece bu baş taraflar ilmek sayısı farklı olduğu için bu şekilde. Diğer araların hepsi aynı olacak. 3 tane ördükten sonra 2 tane düz örüyorum. Bunlar haroşa ilmeklerimiz oldu. Sonra 6 tane ters. Ayraca geldim. Aynı şeyi yapacağım. 6 tane ters örüyorum. Ardından 2 tane düz. 6 ters. Bir kez daha yapalım. Ayraca geldikten sonra 6 tane tersle başlayacağım. İki tane düz. 6 ters. Bakın ön tarafa bakarsak bu haroşa ilmeklerimiz bir önceki beneklerin ortalarına gelmiş oldu. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Ardından 6 sıra daha öreceğiz. Bir sonraki benekleri yine ilk benek sırasıyla aynı şekilde, yani ayraçların bir öncesi ve bir sonrasındaki 2 ilmeği ters örerek yapacağız. Bu şekilde örgümüze devam edelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bakın şimdi bu haroşa lastik kenarda ve düz örgü yan yana olduğu durumlarda haroşa lastik biraz gerdirir. Düz örgü daha uzun bir yer kaplar. Kenarda bir kasılma olur haroşa kısımda. Bunu önlemek için daha önce yaptığım bir uygulama var. Onun bir videosunu da paylaşmıştım. Birçok videoda da bunu anlattım. O nedenle burada tekrar anlatmayacağım. Mesela şu an artık biraz kastırmaya başladı. Bir sonraki sırada o uygulamayı yapacağım ben. O videonun linkini sağ üst köşeye şu an ekledim. Oradan görebileceksiniz. Siz de dilerseniz o uygulamayı yapabilirsiniz.
Evet, bu şekilde örgümüze devam edelim. Evet, örmeye devam ettim. Bakın bu haroşa benekler toplamda 1, 2, 3, 4 kere oldu. Görüntüsü de böyle şirin bir görüntüsü oldu. Şimdi şu uzunluğu da söyleyeyim. Kol altından itibaren yaklaşık olarak 13,5 santimetre, 14'e yakın. Birkaç santimetrede lastik örersek o uzunluk yeterli olacaktır. Şimdi burada artık lastiğe başlayacağım ben. Bu arada bakın 4. iliği de şurada açtım. Toplamda 4 ilik olmuş oldu. Şimdi şu an ilmek sayım 123 tane şişte. Bu 2 düz 2 ters lastik yapacağım kolda olduğu gibi. Düzle başlayıp düzle bitmesi için o 123'ü 126 olacak şekilde 3 tane ilmek artıracağım. Uygun yerlerde 3 ilmek artırarak aynı zamanda örerek başlayalım. Şimdi 2 tane düz örüyorum kenardan. Sonra 2 tane ters. Ayk ortada devam edeceğiz bu arada. Ardından 2 düz. Sonra 2 ters. Artık bunu da çıkarabiliriz. Devam ediyorum 2 düz 2 ters şeklinde. Artırmaların birini kol altına, şöyle kol altı hizasından yapmayı planlıyorum. İkinciyi arkadan, üçüncüyü de diğer kol altından yapabilirim. 2 düz 2 ters. Bu şekilde devam edip kol altına kadar geleyim. Mesela burada yapabiliriz. Şimdi bir tane düz ördüm. İkinci düzden önce şöyle aradaki ipi, bakın şu aradaki ipi şişe kaldırıp şöyle arkadan çaprazlayarak örüyorum. Bir tane ilmek arttırdım. Şimdi 2 düz oldu. Sonra 2 ters devam ediyorum. Bu şekilde 2 tane daha arttıracağım. Bütün sırayı lastik şeklinde öreceğim. 2 düz ördüm. Bu ayracı da çıkartıyorum. 2 ters, 2 düz, 2 ters ve son olarak 2 düzle lastik sıramızı oluşturduk. Şimdi bu ilmeklerin düz ters olmalarına göre biraz lastiğimize devam edelim örmeye. Yine ayk orada yapacağım. İlk 2 ilmeği örmeden aldım. Sonra lastiğe devam ediyorum. İstediğimiz uzunluğa geldiğinde koldaki gibi keserek örgümüzü tamamlayalım. Ardından düğmelerimizi de dikip yeleğimizi bitirelim. Evet, ilmekleri kapatarak lastiği tamamladım. Ardından düğmeleri diktim ve yeleği bitirmiş oldum. Görüntüsü de bakın bu şekilde, şöyle paylaşayım. Minik, güzel, kullanışlı bir yelek oldu. Şimdi bu yelek boyutlarıyla yaklaşık 0-3 ay, belki 0-6 aya kadar bebekler için uygun oldu. Biraz daha büyük aylar ve yaşlar için nasıl yapabilirsiniz? Tahminlerimi paylaşayım. Şimdi biz bu yeleğe 77 ilmekle başladık. Yakası dar bir yelek değil. O nedenle aynı ilmek sayısıyla başlayarak 1 yaşa kadar örebilirsiniz. Şöyle ki bu model için 0-3 ay dersek 17 artırma yapmıştık. 3-6 ay için roboda 18 artırma yapabilirsiniz. 6-9 ay için 19 artırma, 9-12 ay için de 20 artırma yaparak 1 yaşa kadar çocuklar için örebilirsiniz. 1 yaştan sonra yakayı biraz büyütmemiz gerekebilir. 6 ilmek artırarak 83 ilmeğe çıkarıp 2 yaş için örebilirsiniz. Bu 6 ilmek artımı da birer ilmek önlere, birer ilmek kollara, 2 ilmek arkaya şeklinde paylaştırabilirsiniz. Ve 83 ilmekle yaklaşık 21 artırma yaparak muhtemelen 1,5-2 yaş için uygun yelek örebilirsiniz. Daha büyük yaşlar için de bir 6 ilmek daha artırıp 89 ilmeğe çıkarabilirsiniz. Yine paylaşımı aynı şekilde yaparak o 6 ilmeği. 3-4 yaş için mesela yaklaşık 22 artırma muhtemelen yeterli olacaktır. Dediğim gibi bu sayılar benim tahminlerim. Sonuçta örerek deneyimlemedim. O nedenle siz örerken hem dikkat ederek hem de çocuğunuzu ölçerek örerseniz boyutları daha uygun olacaktır.
Evet, böylece bu videoda anlatacaklarımın sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bu modeli beğenirsiniz ve yapmayı tercih edersiniz. Kanalımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, sevgiyle kalın.